İnatçı bir virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde koronavirüsün yaşamımıza ve her birimizin psikolojisine de etkileri oldu tabii ki. Yaşlılarımız, çocuklarımız, ekonomimiz derken yaşam biçimlerimiz anlamlı düzeyde değişmeye başladı. Maalesef yaşamını yitiren canlarımız da oluyor. Yaşamını yitiren canlarımız demişken büyük sanatçı Nazım Hikmet'in sanki bugünleri tarif eden şiiri geldi aklıma. Şöyle başlıyor sanatçı. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek, yumuşak, ılık. Bir yaz akşamı gibi inecek ağır, yeşil dalların ardından rahatlık. Hastalar, kardeşlerim, biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. Kapının arkasında dünya, dünya cıvıl cıvıl. Kalkacaksınız yatağınızdan, gideceksiniz. Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını yeni baştan keşfedeceksiniz. Sararmak limon gibi, mum gibi erimek. Devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan. Kardeşler, hastalar, biz ne limonuz, ne mum, ne çınar. Biz insanız çok şükür. Çok şükür biliriz ilacımıza umudu katmasını. Yaşamak gerek diyerek ayak direyip dayatmasını. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Yumuşak, ılık bir yaz akşamı inecek. Ağır yeşil dalların ardından rahatlık. Korona salgını ile ilgili bu videoda çocuklarımızın psikolojik sağlığı konusunda yapılması gerekenleri anlatmak istiyorum. Tabii ki yetişkinlerin psikolojik sağlığı için yapılması gerekenleri de. Çocuklar anne babasının bu duruma karşı duruşuna bakarak kendini emniyette ve güvende hisseder ya da bunun tam tersi çaresiz, tedirgin ve korku duygusu içinde hisseder. Yetişkinler ise ülke çapında salgını durdurmak için yetkililerin çalışmalarını takip ederek güvende hisseder ya da tam tersine korku, kaygı, çaresizlik içinde hissedebilir. Felaket senaryolarına prim vermeyin. Korkmak yerine önlem alın. Felaketler insanları aşırı derecede sarsar ve travmatik etkiler bırakır. Koronavirüsü gibi salgına bizzat maruz kalan kişiler birinci travma yaşıyorken bu salgın ile ilgili duyduklarımız, gördüklerimiz, izlediklerimiz ise ikinci travma yaşamamıza neden olabilmektedir. Kaldı ki Covid-19 salgını ile ilgili enfekte hasta ve ölü sayılarının haberleri de insanları dehşete düşürebiliyor. Televizyonda, sosyal medyada, internet ortamında abartılmış, eksik, doğru ve yanlış bilgiler öğreniyoruz. Bu açıdan tam bir endişe bombardımanı altındayız. Söylentileri doğru bilgilerden ayırmadığımızda kaygı ve endişelerimizin arttığını ve başkalarına bulaştırdığımızı söyleyebiliriz. Evet, kaygı ve endişeler virüslerden çok daha bulaşıcıdır. Ayrıca kaygı ve korkularımız yoğunlaştığında bağışıklık sistemimizin de zayıflayacağını belirtmekte yarar var. Salgın haberlerini sınırlandırın. Yetkili kişilerin bilgilendirmesine güvenin. Olağan dışı zamanlarda özellikle panik bozukluk ve diğer kaygı bozuklukları, depresyon, uyku bozuklukları, dikkat sorunları ve takıntı hastalığı yani obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastaların daha fazla etkileneceğini öngörebiliriz. Tüm dünyayı etkileyen, devletlerin çok büyük önlemler almasına sebep olabilen, olağanüstü zamanlarda herkesin psikolojik olarak etkilenebileceğini akılda tutmakta yarar var. Kaygılı beklentiler içine giren kişiler sanki kendilerinin ve aile yakınlarının başına bunlar gelmiş gibi hissederek duygusal tepkiler gösterir, kaygılanır, sarsılır. Olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz böylesi zamanlarda insanlar güvensiz, çaresiz, korku, endişe, belirsizlik kontrolünü kaybetme korkusu hissedebilir. Koronavirüs salgınıyla ilgili endişelenmek anlaşılabilir bir durumdur. Ancak felaket senaryolarına prim vermenin fizik ve ruh sağlığı için önemli olduğunu belirtmekte yarar var. Felaket senaryolarına prim vermeyin. Önlem alın. Endişelerinizi azaltıp önlemlerinizi artırmak için.
Birincisi, Sağlık Bakanlığı ve yetkili kişilerden korunma yöntemlerini öğrenerek kendin ve sevdiklerin için önlem almalısın. İkincisi, kaygı ve endişelerini tetikleyen haberleri izlemeyi, okumayı, dinlemeyi sınırlandır. Gün içinde yalnızca belirli saatlerde bir ya da iki kez salgınla ilgili yeni haberleri takip et. Üçüncüsü, kitap okumanız, arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürmeniz, egzersiz yapmanız zihin sağlığınız için yararlı olacaktır. Dördüncüsü, hastalıktan psikolojik olarak etkilenmemek için sadece güvenilir kaynaklar takip edilmeli. Sosyal medyadan uzak durulmalı, önerilen tedbirler uygulanılmalı ve devletlerin tedbirlerine daha fazla güvenilmelidir. Beşincisi, neye inanıyorsan onunla karşılaşırsın. Olumlu, umutlu ve güzel inanç ve düşünceler içinde olmaya özen göster. Ve altıncısı, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, spor yapmanın ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olacağını unutma. Yedincisi, endişelerinizi yakın bulduğunuz dost ve arkadaşlarınızla paylaşmanız yerinde olur. Ve sekizincisi, paniklemek, korkmak yerine kişisel önlemlerinizi almakta yarar var. Çocuklarınız endişeli mi? Çocuklar aşırı strese karşı yetişkinlerin verdiği tepkileri verme eğiliminde değiller. Bunun yerine dolaylı yollarla ifade ederler. Alt ıslatma sorunları, aşırı endişe ve üzüntü tepkileri, sürekli sorular sorma yoluyla içindeki endişelere cevap bulma arayışları, tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlar, huysuzluk ve öfkelenme, uyku sorunları, korkulu rüyalar, yalnız uyuyamamalar, vücudunun değişik bölgelerinde ağrı, mide bulantısı şikayetleri yoluyla endişelerini dile getirebilirler. Peki bu konuda neler yapabilirsiniz? Öncelikle kendi endişelerinizle baş etme yollarınızı çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Korku ve kaygılarının normal olduğunu ona anlatabilirsiniz. İkincisi, çocuğunuzun korku ve kaygılarını anlatmasına, duygularına açıklık getirmesine izin vermelisiniz. Üçüncüsü, çocuğunuza korkma derken yetişkin olarak sizin kaygılar ve korkularla yaşamanız tutarsız olacaktır. Bu nedenle öncelikle siz korkmayın, önlem alın. Dördüncüsü, öncelikle çocuğunuz için model olun. Çocuğunuz aile içinde güvende hissetmelidir. Çocuklara yapacağınız açıklamalar basit, açık ve anlaşılır olmalıdır. Yetişkinlerin yapması gereken kişisel hijyen, beslenme, sosyal ilişki kısıtlamasını anlatabilirsiniz. Çocuğunuza açık ve yalın sorular sorun ve duygularını ifade etmesine fırsat verin. Açıklamalarınızda dürüst ve saydam olmaya özen gösterin. Tehlikelere değil, alınması gereken önlemlere odaklanın. Çocuklarınızın kaygılarını küçümsemeyin. Onları dikkate almama gibi bir yanlış içinde olmayın. Kendilerini ve arkadaşlarını nasıl koruyabileceklerini onlara anlatın ve uygulamalı gösterin. Çocuklarınıza güven verin. Aile olarak her şeyin üstesinden gelebileceğiniz konusunda onlara destekleyici konuşmalar yapın. Her zaman ve her koşulda onların yanında olmalısınız. Sakin ve kontrollü olmaya özen gösterin. Farkında olmasanız da çocuğunuz ayrıntılara fazlasıyla dikkat edecek ve kaygılarınızın ona bulaşması söz konusu olacaktır. Çocuklarınızı gözleyin. Her fırsatta onlarla konuşun. Çocuklarla nitelikli zaman geçirmek için bolca zaman ayırın. Şimdi ve buradaya odaklanın. Bu tüm aileye iyi gelecektir. Unutma, sen değişirsen dünya değişir. Bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.